Derin, çok derin bir uykudan, donmuş bir düşten uyanır gibi başlayacak bu yolculuk. Göz kapaklarının ardındaki sonsuz boşluk, kışın o dipsiz sükûnetine benzer. Şimdi, o sükûnetin içinden, buzların ve rüzgarın fısıltılarını duymaya başla. Uzaklara bak sen. Gözlerinin önünde yavaşça şekillenen o uçsuz bucaksız beyazlığa. Orada, dünyanın en ücra köşelerinden birinde, her şey donuk bir haldedir. Gökyüzü, ağır, kurşuni bir örtü gibi çökmüştür yeryüzüne, rengini dahi ayırt etmek zordur kimi zaman. Bulutlar, yün yumağı gibi değil, adeta donmuş bir nefes gibi asılı durur havada, devasa bir hiçliğin habercisi. Sanki dünya, kendi ekseninde dönmeyi bırakmış, milyarlarca yıl öncesinden kalma bir efsaneye, buzla kaplı bir rüyaya dalmış gibidir. Havanın kendisi bile burada farklıdır sen. Burun deliklerinden ciğerlerine doğru sızan o keskin, narin ama bir o kadar da acımasız soğukluk, içerideki her damlayı dondurmak, kemiklerinin iliğine dek işlemek için ant içmiş gibi durur. O nefesin buharlaşması an meselesidir, gözle görülür bir şekilde, beyaz bir fısıltı gibi yayılır atmosfere, sonra da hiç var olmamışçasına dağılır. Donmuş havanın içindeki o minik buz kristalleri, gözle görülemese de varlıklarını hissettirir, deriye değdikleri an o ince sızıyla, tenin yüzeyinde gezinen bir karıncalanmayla belli ederler. Zemin, göz alabildiğine uzanan bir buz tabakası. Antik, binlerce metre kalınlığında, çağlar boyu üst üste yığılmış kar katmanlarından oluşmuş bir kütle. Altında nehirler, göller, kayalar değil, sadece daha fazla buz, daha fazla bilinmezlik yatar. O buzun rengi, tekdüze beyazlığın bin bir tonunu barındırır aslında. Kimi yerde billur gibi parlak, gökyüzünün soluk ışıklarını yansıtır. Kimi yerde maviye çalan, derinlik hissi veren, ürpertici bir ton alır. Ve kimi zamanda, sanki hiç güneş yüzü görmemiş gibi, ölü bir griye bürünür, her şeyi yutmaya hazır bir boşluk gibi durur. Rüzgar, görünmez bir varlık gibi eser ama bıraktığı izler o kadar belirgindir ki varlığını inkar etmek imkansızdır. Bir uluma gibi başlar, sonra hışırdayan bir fısıltıya döner, sonra tekrar şiddetlenerek kulaklarda yankılanan bir çığlığa dönüşür. Rüzgar, sadece soğuğu taşımakla kalmaz, aynı zamanda havayı da şekillendirir. Küçük buz taneciklerini savurur, bir sis perdesi gibi gözler önüne serer, bazen de yatay yağan bir kar fırtınasına çevirir bu atmosferi. Vostok'ta, rüzgarın sesleri, dünyanın kalbinin attığı tek ritimmiş gibi gelir insana. Sessizlik, o kadar yoğundur ki, adeta maddesel bir ağırlığı vardır. Kendi nabız sesini, kanının damarlarında dolaşmasını duyabilirsin burada. Rüzgarın uğultusu dindiyse eğer, geriye sadece o derin, o ezici sessizlik kalır. Bu sessizlik, seni yutmaya, düşüncelerini dondurmaya, benliğini çözmeye çalışan kadim bir güç gibidir. Konuşsan, sesinin yankılanmadan, yayılamadan yok olduğunu hissedersin, sanki atmosfer ses dalgalarını bile dondurup hapsedermiş gibi. Gökyüzü, giderek daha da koyulaşır sen. Günün o kısa, donuk ışığı, sanki hiç var olmamışçasına çekilir geriye. İlk soğuk, sadece havadaki bir durum olmaktan çıkar, iliklerine işleyen bir tehdide dönüşür. Bu, bir felaketin değil, sadece varoluşun bir halidir burada. Her şeyin donmuş, hareketsiz, zamanın bile askıya alındığı bir yer, bir uykuya dalmak üzere olan devasa bir gezegenin son fısıltıları. İşte, o ilk soğuk, seni bu dünyanın eşiğine çeker ve sen, o eşikte durup, içeriye doğru yavaşça adımlarını atmaya hazırlanırsın. Henüz içeridesin ama dışarıdaki dünya çoktan varlığını hissettirmeye başlamıştır bile. Şimdi, gözlerini aralamayı denesen. O buz gibi yatağın derinliklerinde, kat kat yün örtülerin, hışırtılı battaniyelerin altında, vücudunun her bir zerresiyle hissedilen o soğukla uyanmak. Sanki kemiklerinin içi de, dışarısı gibi buzla dolmuş gibidir.
Göz kapakların ağır, açılmakta direnen iki küçük kapı misali. İçerideki loşluk, dışarıdaki sonsuz karanlığın bir devamı gibidir, henüz güneşin o zayıf ışığı bile bu kapalı dünyaya sızamamıştır. İlk nefes alışın, ağzından çıkan buharın hafifçe yukarı doğru yükseldiğini, havada kısa bir süreliğine şekil alıp sonra nazikçe kaybolduğunu hissedersin. Bu, bir yaşam belirtisidir. Nefes, bir hayatta kalma işareti, bedeninin hala direndiğini gösteren cılız bir kanıt. O buharın soğuk havayla buluştuğu an, içindeki sıcaklığı dışarıya verdiğin, bir parçanı kaybetmekte olduğun hissine kapılırsın. Ama bu kayıp, her yeni günün başlangıcıdır burada. Yataktan çıkma zorluğu. Bu, sadece fiziksel bir eylemin ötesindedir sen. Bir irade meselesi, sıcaklığın güvenli kollarından soğuğun acımasız gerçekliğine doğru bir geçiş. Ayak parmaklarının yorganın ucundan dışarı sarktığı o an, tenine dokunan ilk soğuk seni ürpertir. Ayaklarının tabanı sanki bir anlığına doğrudan buzun üzerine basmışçasına buz keser. Kalbinin yavaşça hızlandığını, kanının damarlarında daha hızlı akmaya başladığını hissedersin, vücudun kendiliğinden savunmaya geçer. Her bir kasın gergin, omuzların kasılmış, sırtın sanki bütün gece buzdan bir yatağa yatmış gibi ağrıyor. Parmakların, uyuşmuş gibi, ilk hareket ettiklerinde hafif bir acı verir. Bu, donmak üzere olan bir bedenin yavaşça uyanışıdır. Bir an durup dinlersin. Dışarıdaki rüzgarın uğultusu, sanki kulaklarının dibinde fısıldıyor gibidir. İçeriden gelen o incecik, kesik kesik makine sesleri, istasyonun kalbinin attığını belli eder. Ya da belki de sadece senin kendi kanının beynine vuran ritmidir bu. Doğrulmak. Yatakta oturur pozisyona gelmek bile başlı başına bir çaba gerektirir. Yünlerin ağırlığı seni aşağı çekmeye devam eder. Gözlerin loşluğa alışmaya çalışırken odanın içindeki tanıdık nesnelerin silüetlerini seçmeye başlar. Duvardaki çatlaklar, metal boruların karanlık gölgeleri, masanın üzerindeki paslı kalem. Her şey bir kış masalının donmuş sahnesi gibidir. İlk hareketin. Yavaşça elini uzatırsın, yataktan sarkan battaniyeyi bir kalkan gibi üzerine doğru çekersin. Sonra, soğuk zemine değmemek için ayaklarını dikkatlice sürükleyerek yatağın kenarından sarkıtırsın. Zemin, ahşap ya da metal neyse, soğukluğunu anında hissettirir. İçin ürperir, tüylerin diken diken olur. Bu, her sabah yaşanan bir döngü, kışın o acımasız döngüsü. Gün başlıyor sen. Ama bu, sıradan bir gün değil. Bu, Vostok'ta, dünyanın en soğuk yerlerinden birinde, donmak üzere olan bir gezegenin kalbinde hayatta kalmaya çalıştığın bir gün. Her uyanış, bir direniş. Her nefes, bir zafer. Ve her hareket, soğuğun pençesinden kaçma girişimi. İçindeki son sıcaklık kırıntılarını kaybetmemek için bedenini saran, bu donmuş sabahın içinde, hayata tutunmaya çalışan bir ruhun sessiz mücadelesi ve bu mücadele her gün yeniden başlar. Uyandın sen. Yataktan kalkmanın o tarifsiz güçlüğünü aşıp, şimdi etrafına bir bak. Bu barınak, bir sığınak olmanın ötesinde, dışarıdaki sonsuz buz deniziyle arandaki incecik bir sınırdır. Duvarlar, metal levhalarla kaplıdır belki de ya da kalın, yalıtımlı panellerle. Ama yine de parmaklarını uzatıp dokunduğunda, o metalin ya da panelin derinliklerinden sızan buz gibi bir soğukluğu hissedersin. Bu soğukluk, dışarıdaki devasa varlığın, içerideki küçük dünyana doğru yaptığı amansız bir baskıdır. Sanki duvarlar, dışarıdaki -89 derecenin varlığını, her an, her saniye sana hatırlatmak ister gibidir. Burada ateş, odunların alevlenerek yandığı romantik bir şömine değildir sen. Ateş, bir ısıtma sistemidir. Belki bir dizel motorun sürekli hırıltısı, belki elektrikli ısıtıcıların cılız vızıltısı, belki de bir zamanlar var olmuş,
Şimdi sadece ismini taşıyan bir sobanın metalik, kuru ısısı, bu ısı, havaya karışan bir ümit kırıntısıdır. Ortamın genel soğukluğunu ancak birazcık kırabilir, keskinliğini alabilir. Ama hiçbir zaman, o derin, iliklerine işleyen soğuk hissini tamamen yok edemez. Bir odaya girdiğinde, ılık kelimesi bile bir lüks gibi gelir kulağa. Daha ziyade, donma noktasının üzerinde diye tanımlayabilirsin bu durumu. Evin içi, kendine has bir kokuya sahiptir sen. Uzun süre kapalı kalmış, sürekli ısıtılmış ama asla tam anlamıyla havalandırılmamış bir yerin kokusu. Bayat hava, sentetik kumaşların, hafif metalik kokusu, belki biriken terin, pasın, tozun ve sürekli yanan yakıtın hafif, genzi yakan kokusu. Bu koku, burada geçen zamanın, paylaşılan anların, yaşanan mücadelenin birikimidir. Zaman zaman, dışarıdan gelen buz gibi bir hava akımıyla anlık olarak tazelense de, o temel, o tanıdık koku her zaman havada asılı kalır. Tahtaların gıcırtısı. Eğer barınağın ahşap döşemelere sahipse, o sesler, bu sessizliğin içindeki en belirgin melodidir. Atılan her adımda, ahşabın soğuktan gerilen liflerinin çıkardığı o ince, tiz ses, kimi zaman bir kapı kolunun çevrilmesiyle, kimi zaman bir sandalyenin yeri değiştirilmesiyle çıkan bu gıcırtılar, bu minik dünyanın kalp atışları gibidir. Sadece sesler değildir bunlar. Aynı zamanda zamanın ve yıpranmanın da işaretleridir. Bu barınak, yaşanmışlıklarla doludur. Her bir gıcırtı, içeridekilerin günlük hayat mücadelesinin bir yansımasıdır. Pencereler, eğer varsa, genellikle kalın bir buz tabakasıyla kaplıdır sen. Dışarıdaki dünyayı göstermezler. Sadece buzun ve yoğunlaşmanın soyut desenlerini sunarlar. Bazen, o buz tabakasının arkasında beliren bir ışık huzmesi, dışarıdaki günün varlığını belli eder ama o da donuk ve cansızdır. Bu pencereler birer perde görevi görürler. Dışarıdaki acımasızlığı, içerideki bu cılız sığınağa sokmamak için kurulmuş birer bariyer. Bu, bir ev olmanın ötesinde bir gemi gibidir aslında. Buzdan bir okyanusun ortasında sürüklenen, sürekli kendi ısısını korumak ve dışarıdaki tehditten kendini izole etmek zorunda olan bir gemi. Her bir çivisi, her bir levhası, her bir ısıtma borusu, hayatta kalma savaşının bir parçasıdır. Bu barınak, seni dışarıdaki o dehşet verici dondurucu rüzgardan, o ciğerleri parçalayan soğuktan, o kör edici beyazlıktan koruyan son kaledir. Ve sen, bu kalenin içindeyken bile, dışarıdaki dünyanın nefesini ensende hissedersin. Her bir an, içerideki bu cılız sıcaklığın, dışarıdaki sonsuz soğuk tarafından kuşatıldığını hissettiren, incecik bir çizgide dengede durma halidir. Şimdi, dışarı çıkmak için hazırlanma vakti geldi sen. Bu, sadece üzerine bir şeyler giyip kapıdan çıkmaktan çok daha fazlasıdır. Bu, bir zırh kuşanma ritüelidir. Soğuğa, rüzgara, buzun her zerresine karşı koymak için bedeni kaplayan bir kalkan oluşturma süreci. Ve her bir katman, ayrı bir amacı, ayrı bir direniş gücünü temsil eder. İlk katmanlar, genellikle, cilde yakın, teri emen ve vücut ısısını koruyan termal içliklerdir bunlar. Hafif ama şaşırtıcı derecede etkilidirler. Bedenini ikinci bir deri gibi sararlar, tenin ile dış dünya arasında ilk bariyeri oluştururlar. Esnek kumaşın vücuduna değdiğindeki o hafif, kuru hissi algılarsın. Bu, sadece bir başlangıçtır. Ardından gelen yünler. Kalın, hacimli, sıcaklık hapseden yün kazaklar, pantolonlar. Merinos yününün yumuşaklığı ama aynı zamanda kaşıntısı. Giyerken hissettiğin o dolgunluk, bedenin etrafında oluşan o hava boşlukları. Her bir katman eklendiğinde, hareket kabiliyetinin biraz daha kısıtlandığını fark edersin. Ama bu kısıtlama bir bedeldir. Sıcaklığın güvencesi için ödenen bir bedel. Yün, nemi uzaklaştırır, seni kuru tutar, bu da hayati önem taşır. Üzerine giydiğin her yeni katmanla,
insan formundan yavaşça daha hacimli, daha dolgun bir varlığa dönüşürsün. Kürkler ve deriler. Eğer varsa, en dış katmanlarda kürk veya kalın deri parçaları. Belki bir karibu derisi palto, belki bir tilki kürkü yaka. Kürke dokunduğundaki o yumuşak ama aynı zamanda dayanıklı his. Tüylerin arasındaki hava boşluklarının yarattığı yalıtım, doğanın yüzyıllardır süregelen en eski çözümlerinden biridir. Derinin sertliği, özellikle yeni veya az kullanılmışsa, hareketlerini daha da kısıtlar. Dirseklerini bükmek, dizlerini kırmak, bileklerini çevirmek, hepsi daha fazla efor gerektirir. Derinin kendine has, topraksı kokusu, giysilerin arasında, sentetiklerin arasına karışır. Kat kat giyinmenin getirdiği ağırlık hissi. Bedenin her bir yeni giysi parçasıyla daha da ağırlaşır. Sanki sırtına bir yük bindirilmiş gibi hissedersin. 12, 15, hatta 20 kilo ek giysi ağırlığı. Bu ağırlık adımlarına yansır, hareketlerini yavaşlatır. Kolları kaldırmak, başını çevirmek bile bir kas gücü gerektirmeye başlar. Artık sen, ince, çevik bir insan figürü değil, hareket etmesi zor, koruyucu bir kozanın içine hapsolmuş bir varlıksın. Eldivenler. Kat kat, kalın eldivenler. İçte ince bir astar, üstünde yünlü bir katman, en dışta ise su geçirmez, rüzgar kesmez kalın bir eldiven. Parmaklarının duyusu azalır, her şey hantal gelir. Düğmeleri iliklemek, fermuarları çekmek, küçük eşyaları tutmak, hepsi birer mücadele. Parmakların kendi başlarına hareket etmek yerine, eldivenlerin içinde bir bütün olarak hareket etmeye zorlanır. Bu, dış dünyayla arana giren başka bir engeldir ama aynı zamanda parmak uçlarını o acımasız donma tehlikesinden koruyan bir kahraman. Şapka, balaklava, gözlük. Başını, yüzünü, gözlerini korumak için tasarlanmış özel ekipmanlar. Kalın bir yün şapka, kulaklarını sımsıkı örten, yüzünün her santimini kaplayan, sadece gözlerin ve burnunun bir kısmı için açıklık bırakan bir balaklava. Ve elbette, kış güneşinin kör edici beyaz yansımasını ya da rüzgarla savrulan buz kristallerini engellemek için kar gözlükleri. Nefesinin, balaklavanın kumaşında yoğunlaşıp donduğunu, burun deliklerinin etrafında küçük buz kristallerinin oluştuğunu hissedersin. Hazırlık bittiğinde, aynaya baktığında, tanıdık bir insan yüzü göremezsin sen. Karşında duran, soğuğa karşı savaşmak için hazırlanmış, biçimini kaybetmiş, koca bir giysi yığınıdır. Hareketlerin kısıtlıdır, duyuların donuklaşmıştır. Artık sen, bir kaşif, bir hayatta kalan, dünyanın en düşmanca ortamlarından birine adım atmak üzere olan bir savaşçısın. Ve bu ağır, kat kat giysilerin altında, kalbin, dışarıdaki buz denizine adım atmadan önceki son ritmini atar. Her bir katman, seni dışarıdaki yok edici güçten bir an daha koruyacak bir umut, bir direniş fısıltısı taşır. Kapı kolunu tutarsın sen. Soğuk, avucuna anında işler, metalin o keskin hissi adeta kemiklerine kadar sızar. Bir an duraksarsın, son bir nefes alırsın bu cılız sığınağın içinden. Sonra yavaşça, bilinçli bir hareketle kapıyı aralarsın. Bu, sadece bir kapı açmak değildir. Bu, bir dünyanın kapılarını aralamak, bir boyuttan diğerine geçmektir. Kapı aralandığı an o devasa, görünmez yumruk suratına çarpar. Sanki bir buz duvarı, var gücüyle üzerine doğru itilmiştir. Rüzgarın uğultusu, içerideki cılız sessizliği anında yırtar, bir canavarın kükremesi gibi kulaklarında çınlar. Yüzünün maruz kalan kısımları, balaklavanın kenarlarından sızan hava akımıyla anında donmaya başlar, sanki binlerce minik buz iğnesi aynı anda batırılmış gibi. O anda, ciğerlerinin yandığını hissedersin, soğuk hava nefes borularını yakar geçer. İçin ürperir, tüylerin diken diken olur. İlk adımını dışarı attığında. Ayağının altındaki ker, o eşsiz sesi çıkarır. Derin, gıcırdayan, neredeyse şarkı söyleyen bir ses.
Bu, normal karın sesi gibi değildir. 89 derece, kar kristallerini o kadar sertleştirir ki, altında ezilen her bir tanecik, küçük bir cam parçası gibi çıtırdar, kırılır. Sanki cam parçacıklarıyla dolu bir halının üzerinde yürüyormuşsun gibi. Her adım, bu donmuş dünyanın, senin varlığını hissettiğini belli eden bir yankı bırakır geride. Gözlerin, o anlık kör edici beyazlığa uyum sağlamaya çalışır. Gökyüzü ve yer, bir çizgi olmaksızın birbirine karışır. Ufuk çizgisi kaybolmuştur, sonsuz bir beyazlık, her şeyi yutmaya hazır bir boşluk. Gözlüklerinin buğulanması an meselesidir. İçerideki sıcaklığın dışarıdaki soğukla buluşmasıyla anında bir buz tabakası oluşmaya başlar. Her göz kırpışında, göz kapaklarının etrafındaki küçük buz kristalleri birbirine sürtünür, garip bir his bırakır. Rüzgar, seni adeta savurmak ister gibidir. Vücudun bir direğe tutunur gibi direnir. Kollarını savurmak, bacaklarını hareket ettirmek, tüm o kat kat giysilere rağmen bir rüzgarla savaşmaktır. Yüzüne vuran kar tanecikleri iğne gibi batar. Kimi zaman, rüzgar o kadar güçlüdür ki, dengeni kaybetmemek için tüm kaslarını kasmak zorunda kalırsın. Nefes almak, bilinçli bir çabaya dönüşür. Her bir nefes alışverişi, o boğazı yakan, ciğerleri donduran havayı içeri çekmekle geçer. Bu, bir yürüyüş değildir sen. Bu, bir tırmanıştır. Her adım, zeminle, rüzgarla ve soğukla yapılan bir savaştır. Ayaklarının tabanındaki basınç, karın altındaki sert buz tabakasını hissedersin. Adımlarını atarken, dizlerinin ve kalçalarının zorlandığını fark edersin, kat kat giysilerin ağırlığı ve soğuk havadan dolayı kasların kaskatıdır. Ellerin, eldivenlerinin içinde bile hafifçe uyuşmaya başlar, parmak uçlarının varlığını bile unutursun neredeyse. Barınağın kapısı, arkandan kapanır. Geriye dönüp baktığında, sanki o kapı, başka bir dünyaya açılan bir geçitmiş gibi görünür. Şimdi, tam anlamıyla dışarıdasın. Vostok'un o acımasız kucağında. 10 dakikanın, burada ne kadar uzun veya ne kadar kısa olabileceğini düşünmeye başlarsın. Her saniye, burada bir ömür gibi uzar, soğuğun her bir zerresinin tenine işlediği, varlığını sınadığı bir an. Ve sen, bu beyaz, sessiz, soğuk cehennemde, bir hayatta kalma dansına ilk adımlarını atarsın. Her adımın, varoluşun ta kendisidir. Dışarıdaki soğuk, sadece bedeni değil, ruhu da yorar sen. Ve yorulan bir bedenin, ayakta kalmak için enerjiye, yani yiyeceğe ihtiyacı vardır. Vostok'ta, bir zamanlar karla kaplı ormanlarda, av peşinde koşan atalarımızın hissettiği, o ilkel açlıktan çok daha farklı, ama bir o kadar da acımasız bir açlık hüküm sürer. Burada, aramak kelimesi bile bir lükstür. Çünkü buzun altında, sadece daha fazla buz vardır. Kışın yemek bulmanın imkansızlığı, bu tür bir ortamda bir gerçeğin ötesinde, bir yasadır. Toprak donmuştur, bitki örtüsü namına hiçbir şey yoktur. Hayvanlar ya göç etmiştir ya da bu acımasız beyazlığın derinliklerinde, uzun bir kış uykusuna yatmıştır. Vostok'ta, avlanmak, toplamak gibi kavramlar sadece uzak birer hayalden ibarettir. İnsan, kendi başına, doğanın bu katı kuralları karşısında tamamen çaresizdir. Stoklar, her şey, istasyona aylar öncesinden getirilen, özenle paketlenmiş ve dondurulmuş stoklara bağlıdır. Konserveler, kurutulmuş etler, enerji barları, dondurulmuş sebzeler, her biri, bir sonraki ikmalin ne zaman geleceği bilinmeyen bir geleceğe karşı bir sigortadır. Stok odaları, bir hazine dairesi gibidir. Her kutu, her paket, içeridekilerin yaşam ipini tutar. O raflardaki yiyecekler, sadece besin değil, aynı zamanda umuttur, hayata tutunmanın somut kanıtlarıdır. Ama zamanla, o stoklar da azalır sen. Sayılar bellidir. Her gün tüketilen miktar, kalan miktardan düşülür.
Ve o sayılar azaldıkça içerideki gerilim de artar. Her öğün daha dikkatli planlanır. Fazladan bir lokma, fazladan bir kaşık, bir sonraki günün bir lokmasından çalmak demektir. O bereketsiz beyazlığın ortasında her kalori bir hazineye dönüşür. O dönem yenen bayat ekmekler, belki de haftalar, aylar öncesinden pişirilmiş, dondurulmuş ve sonra çözülmüş, sertleşmiş ekmekler. Tadı taze değildir, nemini kaybetmiştir. Ama içerdiği karbonhidratlar o an için altın değerindedir. Çiğnerken hissedilen o katılık, belki de içilen sıcak bir çorbanın içinde yumuşatılarak yutulur. Tadı yavan, hissi kuru ama verdiği enerji paha biçilmezdir. Yemek yemek, burada bir zevk değil, bir görevdir. Zevk, dışarıdaki daha ılıman dünyaların bir lüksüdür. Burada ise, vücudun sürekli enerji talep eden acımasız bir makine gibi çalışır. 89 derecede dışarıda geçirilen 10 dakika bile, inanılmaz miktarda kalori yakmana neden olur. Bedenin, her an kendini sıcak tutmaya, donmaktan korumaya çalışır. Bu da sürekli bir yakıt ihtiyacı demektir. Soğuk, seninle birlikte, içindeki tüm enerjiyi emmek için yarışır. Açlık, burada bir fısıltıdan çok, sürekli bir uğultu gibidir. Midenin kazınması, zihninin yemek düşüncesiyle meşgul olması. Hatta rüyaların bile yemeklerle dolu olabilir. Eskiden yediğin en güzel yemekleri, taptaze sebzeleri, sıcak ekmekleri hayal edersin. Ama bu hayaller, uyanık olduğun anlarda, bu donmuş gerçeklikle acımasızca yüzleşir. Yemek pişirmek de, basit bir eylem değildir sen. Sınırlı yakıt, sınırlı su, sınırlı malzeme, her bir yemeğin özenle hazırlanması gerekir. Su, eritilmiş buzdan gelir. Yakıt, dizel jeneratörleri besleyen aynı yakıt olabilir. Her şey, bir döngünün parçasıdır. Ve sen, bu döngünün içinde, hayatta kalmanın en temel gerekliliği olan yiyeceklerle, bu buzdan hapishanede bir sonraki güne ulaşmaya çalışırsın. O bayat ekmeğin her lokması, Vostok'un dondurucu gerçeğinde, yaşama tutunan bir umut kırıntısıdır. Şimdi, zihninde bir anlığına, zamanın o puslu perdesini arala sen. Bu buzla kaplı dünyanın, Vostok'un derinliklerinde, insanların varoluş mücadelesi verdiği anlarda, dışarıdaki geniş dünyada neler olup bittiğini düşün. Vostok istasyonunun kurulduğu ve aktif olduğu dönem, insanlık tarihinde çalkantılı, gerilimli bir evreye denk gelir, Soğuk Savaş. Ancak, o siyasi ve sosyal çalkantıların sıradan bir insanın, yani oradaki bir araştırmacının, bir teknisyenin yaşamına nasıl yansıdığını hayal et. 1958 yılı. Ya da 60'lar, 70'ler, 80'ler. Atom bombası tehdidinin sürekli havada asılı durduğu, uzay yarışının zirvede olduğu, Doğu ile Batı'nın, iki devasa blokun, birbirlerine karşı amansız bir ideolojik mücadele verdiği yıllar. Gazetelerin baş sayfaları, radyo yayınları, sürekli olarak casusluk hikayeleri, sınır çatışmaları, yeni silah testleri ve nükleer denemelerle doluydu. Dünya, ince bir buz tabakasının üzerinde dans eder gibi, her an kopacak bir felaketin eşiğindeydi. Peki, Vostok'taki bir insan için ne ifade ederdi bütün bunlar sen? Binlerce kilometre ötede, insanlığın birbirini yok etme ihtimalini tartıştığı, uzayın derinliklerine ulaşmak için milyarlar harcadığı bir dönemde, buradaki tek gerçek, hayatta kalmaktı. Soğuk Savaş'ın ideolojik sınırları, Vostok'un dondurucu rüzgarlarının yanında ne kadar da önemsiz kalırdı. Amerika'nın mı, Sovyetler Birliği'nin mi daha üstün olduğu tartışmaları, buz tutmuş bir camın arkasından gelen boğuk sesler gibiydi. Gerçek düşman, ne Amerikalı ne de Rus'tu. Gerçek düşman, -89 dereceydi. Bir kulübenin içinde, cılız bir radyonun hışırtılı sesinden duyulan haberler. Berlin Duvarı'nın yükselişi, Küba füze krizinin gerilimi, Vietnam Savaşı'nın yıkımı, tüm bunlar, Vostok'un gri gökyüzü altında, uzay gemisinden gelen sesler gibi yankılanırdı.
Bu haberler, insanı gerçeklikten daha da koparır, uzak birer masal gibi gelirdi. Çünkü dışarıdaki dünya, insan eliyle yaratılmış sorunlarla boğuşurken, Vostok'taki insanlar, doğanın en acımasız güçleriyle karşı karşıyaydı. Dış dünyadan gelen her mektup, aylar sonra ulaştığında, zamanın donmuşluğunu hissettirirdi. Tarihleri çoktan geçmiş, olayları çoktan yaşanmış ama oradaki insanlar için taptaze bilgilerdi. Ailelerinden gelen haberler, çocuklarının büyüdüğünü gösteren soluk fotoğraflar, geride bıraktıkları hayatın ne kadar hızlı ilerlediğini gösteren birer kanıttı. Ve bu, aynı zamanda onların donmuş zamanlarının bir hatırlatıcısıydı. Siyasi kutuplaşmalar, bilimsel işbirliğinin bu acımasız ortamda nasıl birleştiğinin de bir kanıtıydı aslında. Soğuk Savaş'ın ortasında bile, bilim insanları Vostok'un sırlarını çözmek, buzun altındaki geçmişi okumak için bir araya gelebiliyordu. Antarktika Antlaşması'nın getirdiği barışçıl bilimsel işbirliği ruhu, belki de en saf haliyle burada yaşanırdı. Çünkü bu kadar zorlu bir ortamda, ideolojilerin ve politikaların yerini, insanın ortak hayatta kalma arzusu, ortak keşif ruhu alırdı. Vostok'taki sıradan bir insan için, Soğuk Savaş'ın her gürültüsü, dışarıdan gelen bir uğultu gibiydi. Gerçek savaş, her sabah, yataktan kalktığında başlardı. Vücudunla soğuk arasında, makinalarla donma noktası arasında, umutla çaresizlik arasında. Siyasi haritalar, ideolojik çizgiler, burada eriyip giderdi. Geriye kalan tek harita, karla kaplı, puslu, uçsuz bucaksız beyaz bir haritaydı. Ve onun üzerinde yürüyen tek şey, insanın bu acımasız doğa karşısındaki sonsuz direnciydi. Şimdi, seni çevreleyen bu buzdan dünyanın en derin etkilerinden birine, sessizliğe ve beraberindeki izolasyona dalalım sen. Vostok'ta, dışarıdaki sonsuz beyazlığın içinde, insan sesi, makine hırıltısı ya da rüzgarın uğultusu dışında başka bir ses duymak neredeyse imkansızdır. Bu, sadece seslerin fiziksel yokluğu değil, aynı zamanda o derin, o baskıcı boşluğun, zihnin en ücra köşelerine kadar sızdığı bir haldir. İnsanlar, burada parmakla sayılır. Küçük bir topluluk, birbirine sıkı sıkıya bağlı olmak zorunda kalan ama aynı zamanda kaçınılmaz bir izolasyonla boğuşan bir avuç insan. Günler, haftalar, aylar birbirini kovalar. Konuşacak konular biter, hikayeler tekrarlanır, yüzler ezberlenir. Ve yavaş yavaş konuşma ihtiyacı azalmaya başlar. Herkesin kendi iç dünyasına çekildiği, düşüncelerin derinleştiği ama bazen de bulanıklaştığı bir durum ortaya çıkar. Kışın insanları birbirinden koparması. Bu, sadece istasyonun içinde sınırlı sayıda insan bulunmasından ibaret değildir. Dışarıdaki koşullar, iki istasyon arasında, hatta istasyonun farklı bölümleri arasında bile iletişimi, fiziksel teması neredeyse imkansız hale getirir. Fırtınalar, görünürlüğü sıfıra indiren beyaz fırtınalar, kapalı kapılar ardında geçirilen zorunlu saatler. Herkes, kendi küçük kozasına çekilir, kendi düşünceleriyle baş başa kalır. Sessizliğin delirtici boyutu. Bu, sadece rahatsız edici bir durum değildir sen. Bu sessizlik, bir duvar gibi üzerine gelir, zihninin en küçük fısıltılarını bile büyütür. Dışarıda, eğer rüzgar dinmişse, kulaklarında çınlayan bir boşluk hissedersin. Kendi nefesinin sesi, kalp atışının ritmi, hatta kanının damarlarında dolaştığı uğultu bile duyulur hale gelir. Bu, insanın doğasına aykırı bir sessizliktir. Doğanın sürekli fısıltısından, yaprak hışırtısından, kuş cıvıltısından, su sesinden mahrum kalmak. Bu derin sessizlik, bazıları için içsel bir yolculuğa dönüşür. Düşünceler berraklaşır, geçmiş hatırlanır, gelecek planlanır. Ama bazıları için de bir hapishanenin duvarları gibi gelir. Zihin, boşluğu doldurmak için kendi kendine sesler, görüntüler, hayaller yaratmaya başlar. Paranoyalar, korkular büyür.
Gerçek ile hayal arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başlar. Duyuların aşırı duyarlı hale gelmesiyle, en ufak bir çıtırtı bile bir tehdit gibi algılanabilir. Sosyal etkileşimin azalması, dilin kullanımını da etkiler. İnsanlar daha az konuşur, cümleler kısalır, iletişim daha doğrudan, daha işlevsel hale gelir. Bazen, bir bakış, bir el hareketi, kelimelerin yerini alır. Duygular, yüz ifadelerinde ya da omuz silkme hareketlerinde daha belirgin hale gelir. Herkes, diğerinin ruh halini konuşmadan anlamaya çalışır. Bu ortamda, bir arada kalma hissi, dayanışma duygusu çok önemlidir. Birbirlerine bağımlıdırlar. Birinin sağlığı, diğerinin sağlığı demektir. Birinin morali, diğerlerinin moralini etkiler. Bu küçük, izole topluluk, devasa bir buzdağının tepesindeki bir mikro evren gibidir. Her biri kendi iç dünyasında bir mücadele verirken, dışarıdaki düşman, yani soğuk ve sessizlik, onları bir araya getiren yegane güç haline gelir. Uzun polar gecelerde, dışarıdaki sonsuz karanlık ve sessizlik, barınağın içindeki yapay ışık ve cılız insan sesleriyle keskin bir tezat oluşturur. Ama bu cılız sesler ve ışık, o dışarıdaki boşluğun ve soğukluğun pençesinden tamamen kurtulamaz. Vostok'un sessizliği, senin de içine işler, zihninin derinliklerinde yankılanır. Bir an durup dinlediğinde, bu sessizliğin sadece kulaklarında değil, ruhunun en derinlerinde de yankılandığını hissedersin. Ve bu yankı, Vostok'ta yaşamanın, o kendine özgü, derinden etkileyici deneyiminin bir parçasıdır. Şimdi, bu buzdan dünyanın en kırılgan gerçeklerinden birine değinelim hastalık. Vostok gibi ücra, izole bir yerde, en basit bir soğuk algınlığı bile, dışarıdaki -89 derecelik cehennem kadar büyük bir tehdit haline gelebilir. Buradaki çaresizlik, ilaç kutusunun boş oluşundan, tıbbi yardımın binlerce kilometre ötede olmasından kaynaklanır. O ilk öksürük sesi, sabahın, loş ışığında duyulan o kuru, hırıltılı ses. Bir arkadaşından, bir ekip arkadaşından gelir. Herkesin içini titreten, gerginliği artıran bir sestir bu. Çünkü burada, bir kişinin hastalığı, tüm grubun güvenliğini tehlikeye atar. Bağışıklık sistemleri, kapalı, kuru ve soğuk havada sürekli zorlanır. Bir virüsün yayılması, bir domino etkisi yaratabilir. Ateşli sayıklamalar. Yüksek ateş, buzdolabından farksız bir odada bile insanı terletebilir, bilincini bulandırabilir. Yataktan kalkamayan bir vücut, titreyen eller, gözlerdeki o boş, dalgın ifade. İlaçsızlık, burada en büyük düşmanlardan biridir. Basit bir ağrı kesici, bir ateş düşürücü, dışarıdaki bir kar fırtınası kadar nadir ve değerli hale gelebilir. Tıbbi malzemeler kısıtlıdır, gönderilenler dikkatlice planlanmıştır ama her şeye karşı hazırlıklı olmak imkansızdır. Bir bitkisel tedaviye başvurma düşüncesi. Bu da binlerce yıl önceki atalarımızın çaresizliğini hatırlatır. Belki de uzak topraklardan getirilmiş, kurutulmuş bazı bitki çayları vardır stoklarda. Bir sıcak infüzyon, boğazı yumuşatabilir, içe biraz sıcaklık yayabilir. Ama modern tıp biliminin nimetlerinden uzak kalmak, insanın kendini tamamen doğanın insafına bırakması demektir. Ateşi düşürmek için ıslak bezler, sürekli kontrol edilen vücut ısısı. Her saat, umutla, durumun iyiye gitmesini beklemekle geçer. Soğuk algınlığının ötesinde, daha ciddi rahatsızlıklar da vardır. Buz kesen havadan kaynaklanan solunum yolu enfeksiyonları, zatürre. Donma riski, sadece dışarıda kalmakla ilgili değildir. İçerideyken bile, vücut ısısının düşmesi, dolaşım bozuklukları gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Parmaklarda, burun ucunda, kulaklarda görülen o ilk beyazlaşma belirtisi, derin bir endişenin işaretidir. Çaresizlik hissi. Bir hastanın başında beklerken, elinden hiçbir şey gelmemesi. Sadece izlemek, sadece umut etmek.
Dış dünyayla iletişim kurma imkanları kısıtlı. Bir doktorun gelmesi, bir tahliye uçağının inmesi, haftalar, belki aylar sürebilir. Ve o zamana kadar, buzun ortasında, zaman durmuş gibidir. Moralin düşmesi, bir kişinin hastalığı, tüm ekibin moralini etkiler. Zaten zorlu olan koşullar, psikolojik olarak daha da ağırlaşır. Hastalığın bulaşma korkusu, hayatta kalma endişesini artırır. Geleceğe dair belirsizlik, her bir kişinin zihnini kemirir. Ancak, bu çaresizliğin içinde, insanlığın en güzel hallerinden biri de ortaya çıkar, dayanışma. Hasta olan bir arkadaşa bakmak, ona sıcak içecekler hazırlamak, başında nöbet tutmak. Küçük bir grupta her bir birey paha biçilmezdir. Birbirlerine destek olmak, bu buzdan zindanda hayatta kalmanın en güçlü ilacıdır. Vostok'ta hastalık bir hatırlatıcıdır sen. İnsanın ne kadar kırılgan olduğunun, doğanın gücü karşısında ne kadar küçük kaldığının ve bu hatırlatıcı, her bir öksürükle, her bir inlemeyle, her bir ateşli sayıklamayla kendini daha da derinden hissettirir. İçerideki cılız yaşam ateşi, dışarıdaki sonsuz soğukla ve içerideki hastalığın tehdidiyle sürekli bir mücadele halindedir. Ve bu mücadele, her bir nefeste, her bir uykusuz gecede kendini hissettirir. Güneş, bu donmuş diyarda bile bir süre gökyüzünü ziyaret ederdi sen. Ama Vostok'ta, gündüz bile, dış dünyadaki gri, bulutlu bir kış gününün soluk bir kopyasıdır. Ve şimdi, o kısa süren cılız ışık dahi çekiliyor, yerini mutlak, ezici bir karanlığa bırakıyor. Güneşin erken batışı, burada sadece bir gökyüzü olayı değil, aynı zamanda ruhun derinliklerine işleyen bir karamsarlığın başlangıcıdır. Dışarıdaki karanlık, kutup gecesi bilinen hiçbir karanlığa benzemez. Yıldızlar, gökyüzüne serpilmiş binlerce elmas gibi pırıl pırıl parlar ama bu parlaklık, insanın içindeki boşluğu doldurmaya yetmez. Samanyolu, tüm ihtişamıyla kendini gösterse de, o da sadece bu devasa, soğuk boşluğun bir parçasıdır. Kar, yıldızların ışığını yansıtsa bile, bu yansıma daha ziyade loş, ürkütücü bir ışıltı gibidir. Karanlık, sadece gözle görülmeyen bir şey değil, aynı zamanda dokunulabilen, ağırlığı olan bir varlık gibidir. Üzerine doğru bastıran, seni yutmaya hazır bir sonsuzluk, barınağın içindeki mum ışığının titremesi, bu karanlığa karşı en cılız ama en direngen cevaptır. Elektrik, sınırlı bir kaynaktır. Belki jeneratörler sürekli çalışır ama enerji tasarrufu hayati önem taşır. Bu yüzden, mumlar ya da gaz lambaları, gecenin o uzun saatlerinde temel ışık kaynağı olabilir. Mumun alevi, sarımsı, titrek bir dans sergiler. Odadaki eşyaların gölgeleri, bu ışığın dansına uyum sağlayarak, duvarlarda garip figürler oluşturur. Bir an uzar, bir an kısalır, bir an bir canavara dönüşür, bir an yok olur. Gölgelerin oyunu. Bu, sadece çocukluk korkularının bir yansıması değildir. Bu karanlıkta, zihin, boşlukları doldurmak için kendi kendine hikayeler yaratır. Odanın köşesindeki bir yığın, bir gölgeyle birleştiğinde, tehditkar bir figüre dönüşebilir. Tanıdık bir eşya, mum ışığının titremesiyle bambaşka bir şeye benzeyebilir. Gerçeklik ile algı arasındaki çizgi, gecenin bu derin saatlerinde bulanıklaşmaya başlar. Her bir çıtırtı, her bir gıcırtı, bu gölgelerin arkasından gelen bir fısıltı gibi algılanabilir. Sessizliğin derinleşmesi. Gece olduğunda, gündüzün o cılız makine sesleri bile azalır. Belki jeneratörlerin devri düşürülür, belki bazı sistemler kapatılır. Geriye kalan, o derin, iliklere işleyen sessizliktir. Kulaklarında uğuldayan bu boşluk, seni kendi düşüncelerinle baş başa bırakır. Uykuya dalmak, bu kadar derin bir karanlıkta ve sessizlikte bile zor olabilir. Zihin, uyanık kalmaya, etrafı dinlemeye, hayatta kalmaya programlanmıştır. Zamanın bükülmesi.
Geceler o kadar uzundur ki saatler anlamını yitirir. Bir saatin geçmesi bir ebediyet gibi gelebilir. Uyku düzeni bozulur, biyolojik saat şaşar. Vücut gün ışığından mahrum kaldığında melatonin salgısını artırır ama bu da tamamen uykuyu getirmeye yetmez. Sürekli bir yorgunluk hissi ama aynı zamanda tetikte olma durumu. Bu karanlık sadece ışığın yokluğu değildir sen. Bu bir psikolojik durumdur. İnsanın içindeki en derin korkuları, en karanlık düşünceleri ortaya çıkarabilir. Yalnızlık hissi bu karanlıkta daha da yoğunlaşır. Uzaktaki ev, sevdiklerin, her şey birer anıya dönüşür, sanki başka bir boyutta var olurlarmış gibi. Vostok'un gecesi bir sınavdır. Soğuğa karşı bedeni, karanlığa karşı ruhu sınar. Ama aynı zamanda bu mum ışığının titremesi, o gölgelerin dansı, insan ruhunun direncini de gösterir. En derin karanlıkta bile cılız bir ışık, bir umut kırıntısı varlığını sürdürür. Ve sen, o mum ışığının çevresinde oturup, bu donmuş dünyanın, bu dipsiz gecenin içinde, kendi varoluşunun derinliklerini düşünürken, zamanın sonsuz akışında bir damla gibi hissedersin. İnsanın en zorlu koşullarda, hele ki Vostok gibi doğal dünyanın her köşesini zorladığı bir yerde, zihni garip yollara sapmaya meyillidir sen. Dışarıdaki sonsuz beyazlık, dondurucu rüzgarların uğultusu ve uzun, karanlık kutup geceleri, sadece bedeni değil ruhu da sınar. Ve bu sınırların ötesinde, kadim korkular yeniden uyanır, yeni inançlar filizlenir. Kışın getirdiği batıl inançlar. Bu sadece eski çağlara ait bir özellik değildir. İzolasyon ve belirsizlik, modern insanda bile ilkel düşünceleri uyandırabilir. Belki de bir gün, rüzgarın belirli bir yönden estiğinde şanssızlık getirdiğine inanılır. Ya da fırtınanın şiddeti, birinin ruh halinden etkilendiği düşünülür. İstasyonun bir köşesinde, belki de, yıllar içinde oluşturulmuş küçük bir muska koleksiyonu vardır. Her biri, soğuktan, hastalıktan, kazadan koruması için inanılan küçük objeler. Bir tahta parçası, paslı bir metal bilya, garip şekilli bir taş. Kar canavarları. Bu düşünce, çocukluk masallarından değil, doğrudan gözlerinle gördüğün, hissettiğin gerçeklerden doğar. Rüzgarın karda oluşturduğu garip şekiller, devasa kar yığınları, uzaklarda görünen silüetler. Bunlar, gecenin karanlığında ya da beyaz fırtınanın ortasında, canavarlara, hayaletlere, bilinmeyen varlıklara dönüşebilir. Zihin, boşluğu doldurmak için bu görüntülere anlam yükler. Belki de buzun altındaki o devasa, henüz keşfedilmemiş göl, Lake Vostok, kendi kadim sırlarını ve içinde barındırdığı bilinmeyen yaşam formlarını bir canavar efsanesine dönüştürür. Uykudaki devler, buzun altında binlerce yıldır uyuyan bilinmezler. Anlatılan korku hikayeleri. Gece, cılız mum ışığının etrafında toplanıldığında en çok rağbet gören şeylerdir bunlar. Belki istasyonun geçmişine dair, önceki ekiplerden birinin başına gelen talihsizlikler anlatılır. Ya da Vostok'un dışındaki sonsuz boşlukta kaybolan, bir daha izine rastlanmayan kaşiflerin hikayeleri. Her bir hikaye, ortamın zaten var olan gerginliğini artırır, soğuğun ve yalnızlığın zaten içeride uyandırdığı korkuları besler. Ama aynı zamanda, bu hikayeler, bir tür toplumsal bağ da yaratır. Ortak bir korku, insanları birbirine daha da yaklaştırır. Bilinmeyenin korkusu. Burası, dünyanın en az keşfedilmiş yerlerinden biridir. Buzun altında ne yattığı, atmosferin kimyasının insan vücudunu nasıl etkileyeceği, doğanın bu şiddetli koşullara nasıl tepki vereceği. Her şey bir belirsizlikle çevrilidir. Bu belirsizlik, doğal olarak bir korku doğurur. Kontrol edememe korkusu, zayıflık korkusu, unutulma korkusu, ruhsal ve zihinsel sağlık, izole kalmak, karanlık, soğuk ve monotonluk ruh sağlığı üzerinde derin etkiler bırakır.
Depresyon, anksiyete, hatta halüsinasyonlar görülebilir. Zihin, gerçeği çarpıtabilir, hayali arkadaşlıklar kurabilir, olmayan sesler duyabilir. Bu yüzden birbirlerinin ruhsal durumunu gözlemlemek burada hayati önem taşır. Ama bu korkular ve inançlar sadece olumsuz şeyler değildir sen. Bazen umuda da dönüşebilirler. Bir sonraki güneşin doğuşu, bir fırtınanın dinmesi, bir ikmal uçağının gelmesi gibi olaylar, mucizevi birer kurtuluş olarak algılanabilir. Ve bu mucizelerin gerçekleşmesi için bir şeylere inanma ihtiyacı doğar. Vostok'ta, insan, kendi küçüklüğüyle doğanın devasa gücü arasında sıkışıp kalır. Ve bu sıkışmışlık, zihnin en derin köşelerini açığa çıkarır. İnançlar, korkular, masallar, hepsi bu buzdan dünyanın insan ruhu üzerindeki derin etkisinin bir yansımasıdır. Ve sen, o mum ışığının titrek gölgesinde otururken, kendi içindeki o kadim korkuların fısıltılarını duyar, buzun altında binlerce yıldır uyuyan o bilinmezliğin ürpertici varlığını hissedersin. Şimdi, zihnini Vostok'un o dondurucu barınağından binlerce kilometre öteye taşı sen. Orada, daha ılıman topraklarda, başka bir dünya var. Ve bu iki dünya arasındaki uçurum, Vostok'un derinliklerindeki buz yarıkları kadar geniş, dondurucu soğuğu kadar acımasızdır. Saraydaki sıcak şarap. Bir düşün. Uzaklarda, belki de binlerce kilometre ötedeki, büyük bir başkentin ışıltılı bir salonunda, kadife kumaşlarla döşeli sandalyelerde oturan insanlar. Şöminede çıtırdayan odunlar, odaya yayılan hafif is kokusu ve beraberinde gelen sıcaklık. Ellerde, gümüş bir tepside sunulan kristal kadehler. İçinde, tarçın ve karanfil kokulu, dumanı tüten, koyu kırmızı sıcak şarap. Kadehi tutan eller, titremeyen, çatlamayan, donma tehlikesiyle hiç tanışmamış ellerdir. Kadehten yayılan buharın yarattığı o hoş koku, o anın zenginliğini, konforunu ve lüksünü pekiştirir. Sohbetler hafif, kahkahalar samimi, geleceğe dair endişeler sadece ekonomik ya da siyasi krizlerle sınırlıdır. Orada, soğuk, sadece dışarıdaki havada hissedilen, üzerine kalın bir palto giyerek geçiştirilebilen bir olgudur. Şimdi ise, o kulübeye dönsen. Vostok'un bu zifiri karanlığında, metal duvarların buz gibi hissettirdiği, ısıtıcının cılız hırıltısının sürekli devam ettiği, yakıt kokusunun havada asılı kaldığı yere. Ellerdeki bardaklar, paslanmış metal kupalar ya da plastik termal kaplardır. İçlerinde, erimiş kardan elde edilmiş, kaynatılıp arıtılmış su, belki de içine bir parça kahve veya çay tozu atılmış, tadı yavan ama sıcaklığıyla yaşama tutunmayı sağlayan bir sıvı. Ama bazen, o su bile donmuştur. O paslı metal kupanın dibinde, buz tutmuş bir parça su, kışın o acımasızlığını bir kez daha hatırlatır. Kupa avucunun içinde erimeyen bir buz kalıbı gibi durur, ellerin titrer, parmak uçların uyuşur. İçine çekilen her yudum, bir lüks değil, bir hayatta kalma mücadelesinin en temel adımıdır. Bu iki sahne arasındaki kontrast, sadece fiziksel bir sıcaklık farkı değildir sen. Bu, varoluşsal bir farktır. Bir tarafta, hayatın kolaylığı, zevkleri ve neredeyse sınırsız konforu vardır. Diğer tarafta, hayatın en temel gereksinimleri için verilen amansız bir savaş. Bir tarafta, zamanın akıp giden bir nehir gibi olduğu, her anın tadının çıkarıldığı bir yaşam. Diğer tarafta, zamanın donduğu, her anın, bir sonraki ana ulaşmak için bir mücadele olduğu bir varoluş. Zenginlik, burada sadece para ya da mülk anlamına gelmez. Zenginlik, sıcaklıktır, taze yiyecektir, temiz havadır, kolayca ulaşılabilen tıbbi yardımdır. Vostok'ta yaşayanlar, dış dünyadaki o sıradan insanların sahip olduğu bu basit şeylerin değerini en derin hücrelerine kadar hissederler. Onlar için bir dilim taze ekmek, bir kadeh sıcak şaraptan daha değerlidir. Bir damla erimiş su, pahalı bir şaraptan daha kutsaldır.
Bu uçurum, insanın doğaya karşı olan yerini de gösterir. Bazı yerlerde, insan doğayı kendi konforu için eğip bükebilir, dönüştürebilir. Ama Vostok'ta doğa insanı eğip büker, dönüştürür. İnsanın gücü, teknolojinin imkanları, bu kadar acımasız bir ortamda bile ancak cılız bir ışık, kırılgan bir barınak yaratabilir. Ve sen, bu soğuk barınağın içinde otururken, o saraydaki sıcak şarabı hayal edebilirsin. Belki bir anlığına, o hayalle içini ısıtırsın. Ama sonra, gerçekliğin dondurucu pençesi seni tekrar yakalar. Elindeki buz tutmuş su, o anın acımasız gerçeğini bir kez daha yüzüne çarpar. Ve bu, insanlığın ortak hikayesindeki en büyük tezatlardan biridir. Bazıları lüks içinde yaşarken, bazıları hayatta kalmak için en temel savaşları verir. Ve Vostok, bu savaşın en çetin cephelerinden biridir. Şimdi, Vostok'un sadece hissiyatını değil, aynı zamanda bilimsel gerçekliğini de irdeleyelim sen. Burada, doğa, bir metafor olmanın ötesinde, çıplak ve acımasız bir güç olarak hüküm sürer. Buzulların yapısından donmanın biyolojik evrelerine dek her şey, insanın bu ortama ne kadar yabancı olduğunu, bu mücadelede ne kadar küçük kaldığını gösterir. Buzulların yapısı. Vostok istasyonu, Antarktika'nın doğu buz tabakası üzerinde, neredeyse 3700 metre yükseklikte konumlanmıştır. Bu buz tabakası, binlerce yıl boyunca karın yığılıp sıkışmasıyla oluşmuş devasa bir kütledir. Buzun altındaki kaya tabakasına ulaşmak için 4 kilometreden fazla buz delmek gerekir. Bu buz, sadece donmuş sudan ibaret değildir. Her bir katman, dünyanın geçmişine dair milyarlarca minik hava kabarcığı, toz zerresi, polen parçacığı barındırır. Bilim insanları, buzun katmanlarını inceleyerek, yüz binlerce yıl öncesinin iklim verilerini, atmosfer bileşimini çözmeye çalışır. Buz, bir tarih kitabıdır. Ama bu kitap, ölümcül bir soğukla yazılmıştır. Donmanın biyolojik evreleri. İnsan vücudu, bu sıcaklık düşüşüne karşı son derece kırılgandır. Normal vücut ısısı olan 37 dereceden, 1-2 derecelik bir düşüş bile, hipoterminin başlangıcını tetikler. Vücut, merkezi organları korumak için kanı uzuvlardan çeker. Bu yüzden parmaklar, burun, kulaklar ilk etkilenen yerlerdir. Cildin beyazlaması, hissizleşmesi, donma belirtileridir. Donma ilerledikçe, hücreler içindeki su kristallere dönüşür, hücre zarları yırtılır. Cilt morarır, kararır, geri dönüşü olmayan hasarlar meydana gelir. Daha da ileri evrelerde, vücut ısısı 35 derecenin altına düştüğünde titremeler başlar. Amaç, kasların kasılmasıyla ısı üretmektir. Ancak bu da enerjiyi hızla tüketir. 25 dereceye kadar düşen vücut ısısında bilinç kaybı yaşanır. Kalp ritmi bozulur, solunum yavaşlar, organlar iflas etmeye başlar. Her bir derece düşüşü, ölüme bir adım daha yaklaşmaktır. Ve Vostok'taki -89 derece, dışarıdaki korumasız bir insan için 10 dakikada bile ölümcül sonuçlar doğurabilir. Havanın kuru olması, ısının vücuttan daha hızlı buharlaşmasına neden olur. Rüzgarın acımasızlığı. Rüzgar soğuğu diye bir kavram vardır. Termometre -50 derece gösterse bile, 50 kilometre hızla esen bir rüzgar, havayı -80 derecede hissettirebilir. Vostok'un rüzgarları, sadece soğuk getirmekle kalmaz, aynı zamanda havayı dondurucu kar kristalleriyle doldurarak görüşü sıfıra indirir, yön duygusunu kaybettirir ve bedeni doğrudan buzla döver. Doğanın acımasızlığı. Bu sadece buzulların ve soğuğun fiziksel gerçekliği değildir. Bu, doğanın insana karşı tam bir kayıtsızlığıdır. Vostok, insan için var olmamıştır. Burası, sadece kendi kurallarına göre işleyen, kendi dengelerini koruyan bir ekosistemdir. İnsanın burada varlığı, sadece geçici bir anomali, küçük bir lekedir. Doğa, seni ısıtmak, beslemek, korumak için hiçbir çaba göstermez. Tam tersine,
varlığının her zerresini yok etmeye, kendi kadim sessizliğine geri döndürmeye çalışır. Bilimsel gözlemciler, bu acımasız doğa karşısında sadece kendi dirençlerini değil, aynı zamanda bilim ve teknoloji sayesinde hayatta kalma yeteneklerini de sınarlar. Isıtma sistemleri, yalıtım malzemeleri, özel giysiler, kapalı yaşam alanları. Her biri, doğanın bu yıkıcı gücüne karşı bir savunma mekanizmasıdır. Ama bu mekanizmaların en ufak bir arızası bile felaketle sonuçlanabilir. Vostok'ta doğa ile mücadele, sadece fiziksel bir güç savaşı değildir sen. Bu, aynı zamanda bir zihinsel savaştır. İnsanın ne kadar kırılgan, ne kadar küçük olduğunu anlaması ve bu anlayışla birlikte hayatta kalmanın sadece bilimsel bilgi ve teknolojik başarılarla değil, aynı zamanda insanın içindeki o kadim dirençle mümkün olduğunu idrak etmesi. Her bir bilimsel veri, her bir ölçüm bu amansız mücadelenin bir parçasıdır. Ve sen, o ölçüm cihazlarının soğuk metaline dokunurken, doğanın o devasa, kayıtsız gücünü kendi teninde hissedersin. Her hikayenin, her mücadelenin bir zirvesi vardır sen. Bir an, her şeyin artık daha fazla dayanılamaz hale geldiği, umudun inceldiği bir iplikten daha fazlası olmadığı ve insanın ya tamamen teslim olduğu ya da içinde son bir direnç kıvılcımını bulduğu o an. Vostok'ta, bu kırılma noktası, çoğu zaman bir dış olayın tetiklemesiyle gelir ama içerideki yıkım çok daha önceden başlamıştır. Bir fırtına. Dışarıdaki rüzgarın uğultusu, bir ulumadan bir kükremeye dönüşür. Kar, yatay olarak savrulur, istasyonun metal dış yüzeyine bir kum fırtınası gibi çarpar. Bu sadece bir hava olayı değildir. Bu, doğanın sabrını yitirip tüm öfkesini kusmasıdır. Görüş mesafesi sıfıra iner, dışarı çıkmak intihar demektir. İstasyonun kapıları, pencereleri, her deliği buz ve karla tıkanır. Ses, camların ve duvarların ötesinden içeriye doğru sızar, sanki istasyonun kendisi de çığlık atıyormuş gibi. Ekipman arızası, en büyük korkulardan biridir. Belki de ana jeneratörlerden biri arıza yapar, o cılız ısının ve elektriğin bir kısmı aniden kesilir. Işıklar kararır, ısıtıcıların sesi diner. Sessizlik bu sefer ölümcül bir sessizliğe bürünür. Vücut ısınmak için çabalarken soğuk hızla içeri sızmaya başlar. Herkesin yüzündeki ifade derin bir endişenin, hatta korkunun yansımasıdır. Ellerdeki fener ışıkları titrek gölgeler dans ettirir, durumu daha da ürkütücü hale getirir. Bu, o kırılma noktasıdır. Umudun tükendiği o an. Bir arıza, bir fırtına, uzun süreli izolasyonun birikmiş yorgunluğuyla birleştiğinde, insanın içindeki son direnç de kırılır. Birinin yüzündeki o boş bakış, bir köşeye çekilip hiçbir şey söylemeden oturan bir ekip üyesi. Konuşacak kelime kalmaz, yapılacak hiçbir şey yokmuş gibi gelir. İçindeki o sıcaklık sadece bedensel değil, ruhsal olarak da sızıp gitmeye başlar. Ne anlamı var ki, düşüncesi, zehirli bir sarmaşık gibi zihni sarmaya başlar. Neden devam ediyorsun, kimin için, ne uğruna? Gelecek, sadece daha fazla soğuk, daha fazla karanlık vaat ediyor gibidir. Psikolojik çöküş. Bu noktada, insanlar bazen rasyonel düşünmeyi bırakır. Gerçek ile hayal arasındaki çizgiler iyice belirsizleşir. Halüsinasyonlar, paranoyalar belirginleşebilir. Bazıları donuk bir umutsuzluğa kapılırken, bazıları beklenmedik bir şekilde öfkelenir, kontrolsüz tepkiler verir. İçerideki gerilim, buzun dışındaki fırtına kadar şiddetli olabilir. Veya mucizevi bir kurtuluş anı. Tam o umutsuzluğun, o çaresizliğin en derin noktasında. Belki de bozuk jeneratör, beklenmedik bir şekilde tekrar çalışmaya başlar, makine homurtuları odaya geri döner, cılız ışıklar yanar. Veya dışarıdaki fırtına, sabaha karşı beklenmedik bir şekilde diner, gökyüzünde soluk bir ışık belirir. Veya radyodan, aylar sonra,
yeni bir ikmal uçağının yolda olduğuna dair bir haber gelir. Bu küçük, basit olaylar burada bir mucize etkisi yaratır. Bu anlar, insan ruhunun en derinliklerini açığa çıkarır sen. Kırılganlığını, dayanıklılığını, vazgeçme ve yeniden başlama kapasitesini. Bir an, insan kendini doğanın elinde oyuncak gibi hisseder. Sonraki an, içindeki o küçük ama dirençli kıvılcım yeniden alevlenir. Birbirlerine dönen bakışlar, o ortak mücadelenin ve dayanışmanın bir kez daha fark edilmesini sağlar. O sessizlik, o umutsuzluk anında birisi bir şaka yapar, birisi bir şarkı mırıldanır, birisi bir hikaye anlatmaya başlar. Ve bu küçük eylemler, insanlığın en zorlu koşullarda bile hayatı ve umudu yeniden yaratma gücünü gösterir. Vostok'un kırılma noktası, sadece soğukla değil, aynı zamanda insanın kendi içindeki karanlıkla da yüzleşme anıdır. Ve sen, o anın eşiğinde durup, içindeki son gücün nereden geleceğini merak ederken, bir fırtınanın en şiddetli anında bile, gökyüzünün bir yerinde yıldızların hala parladığını hatırlarsın.